Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün sizlere kısa sürede tavada pişirebileceğiniz lezzetli ve sağlıklı bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Hem de glutensiz yani buğday unsuz yapacağımız bu kahvaltılığın yapılışına geçiyorum. 5-6 sap pırasamız var. Bu kahvaltılığı istediğiniz her çeşit sebzeyle yapabilirsiniz. Şöyle büyükçe bir kase düşünün. Sebzelerinizi onun kadar hazırlayın. Buradaki püf noktası da pırasaların incecik doğranması. O zaman kahvaltılığın içinde belli belirsiz yumuşacık olacaklar. Şimdi büyük boy bir havucu rendeliyoruz. Küçük havuçlarınız varsa lütfen 2 taneyi rendeleyin. Üstünü tıraşladım, yıkadım ve rendeledim. Kahvaltılığı yapacağım tavaya biraz sıvı yağ ilave ettim. Doğradığım sebzeleri koydum. Biraz daha zeytinyağı ilave ediyorum. Çok da yağsız olmasın, tadı kaçar. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Çabuk yumuşasın sebzeler diye. Kapağını kapatıyorum. O kısık ateşte pişiyor orada. Şimdi derin bir kaba 2 adet yumurta kırdım. Şimdi un ilavesi yapacağım. Ben bu kahvaltılığı yulaf unuyla yaptım. Glutensiz yulaf unuyla. Yulaf ezmenizi rondodan geçirerek yulaf unu elde edebilirsiniz. 4 yemek kaşığı un koyuyoruz. Arzu ettiğiniz her çeşit unu kullanabilirsiniz. Normal beyaz buğday unu, tam buğday, glutensiz, siyez unu hepsi olabilir. 4 kaşık yulaf ununu koydum. Koyu geldi bana malzeme ve bir yumurta daha ilave ediyorum. Hem de proteinini arttırmak istedim. Yoksa biraz süt ilavesiyle de bunu açabilirdim, yumuşatabilirdim. Ben 3 yumurtalı yaptım. Bir küçük kase peynir koydum, beyaz peynir. Ve 1 çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Karbonatınız yoksa yarım paket kabartma tozu da koyabilirsiniz. Şöyle peynirleri eziyorum. Lor peyniri de koyabilirsiniz, çok yakışır, daha da az yağlı olur. Gördüğünüz gibi yumuşadı sebzeler. Şöyle güzel piştiğinden emin olalım. Üzerine demin hazırladığımız yumurtalı unlu harcı döküyoruz. Tabii bu harç çok güzel böyle tuzlu kek kıvamında yapacak, lezzet verecek. Bu yumurtalı harcın içerisine hafif sotelediğiniz, yumuşattığınız her çeşit sebzeyi ilave edip bu kahvaltılığı hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir düzeltiyorum. Biraz da ben severim. Sürekli abonelerim bilir. Şöyle bir çay kaşığı pul biber koydum. Hafif acı güzel oluyor. Ve kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişireceğiz. Bakın bir omlet gibi çok güzel kabardı. Karbonatı da var ya içerisinde. Altını böyle kenardan bir kontrol edin. Kısık ateşte olsun ki altı çabuk yanıp içi çiğ kalmasın. Zaten sebzelerimiz yumuşak, diğer malzememiz pişecek. Şöyle bir kontrol ettim. Tekrar kapattım. Bakın. Şimdi üzeri kurudu. Altı da aşağı yukarı oldu. Üzerinin kuruması gerekiyor. Doğal olanı yani ideal olanı o arkadaşlar. Şimdi tekrar bakıyorum. Altı daha güzel kızardı. Artık çevirebilirim. Büyükçe bir tabakla ya da benim gibi düz bir kapakla çevirebilirsiniz. Balık tavasının kapağıdır bu. Çok kullanışlıdır. Üzeri güzelce kuruduğu için hiç kapağa yapışmadı. Bazı tariflerimde o kapağı ben hafif yağlarım. Biraz daha çünkü yumuşaktır malzeme ve daha rahat aktarırım tavaya. Şimdi kapadım yine. Diğer tarafının pişmesini bekliyorum. Alt tarafı da pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Artık yemeğe hazır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Farklı fikirleriniz varsa onları da bekliyorum. Diğer takipçilerle de izleyenlerle de paylaşmış oluruz. Yani çay demlenene kadar baştan bunu hafif kavurmaya başladınız mı kahvaltılığınız yetişir. 5 çayında, sahurda, Ramazan geliyor, çok güzel bir alternatif olur sahurda. Özellikle böyle yulaf unlu ya da tam buğday unlu yaparsanız çok da doyurucu olacaktır.
İçini de görün. Renk renk nefis bir tarif yapmış olduk. Kanalımda normal tarifler, yani şekerli unlu tarifler olduğu gibi diyet ve sağlıklı tariflerim de var. Sirke yapımı, ekşi maya yapımı, ekşi mayalı ekmek, yoğurt, kefir, hepsini bulabilirsiniz kanalımda. Düşünüyorum sayarken, çünkü çok fazla kategoride tarif yaptım. Oynatma listelerinde bulabilirsiniz onları. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak takip edebilirsiniz. Sizleri oraya da beklerim. İçi mis gibi pişti. Kısık ateşte pişirdiğimiz için hiç tereddüt etmeden 24-26 santimlik bir tavada bu tarifi hazırlayabilirsiniz. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.